Çiçekle konuşur musunuz? Ben çok konuşuyorum bunlarla. Bazen çok seslenmişimdir. Dağlar seni delik delik dererim diye. Çünkü burada elektrik yok. Ben 23 yıldır güneş paneli, rüzgar gülü, jeneratör ne diyorum? A, B, C şıkkı diyorum. Bana gülüyorlar. Çünkü başka türlü burada yaşam olmaz yani. İmkanı yok. Her girip çıkana kimine hoş geldiniz derim. Kimine çıkarken hadi yolunuz açık olsun derim. Ama kimsenin de haberi benden haberi olmaz. Çünkü bunları devretmem lazım yani artık. Evet evlatlar. Yapması bizden, yemesi sizden, şifası Allah'tan. Eline sağlık. Hepinize şifa olsun. Bazen arkadaşlıkla böyle işte. Bir ömür. Bir ömür. Vallahi bitmez, tükenmez. Hasta yaptım mı? Düştün mü? Kimseler kalmıyor yanında. Hele bir de sağlığını da kaybettiysen. Dedim ki bir sepet hazırlasam elime. Çıksam yol kenarına, insanlara yol kenarında piknikçisine falan bir şeyler satın alacağım. Evet, vakitlerin hayırlı olsun. Ulu ağaç. Oraya maden açılmış. Ama yetişmiyor. O kadar yemyeşil orman mesela kesildi, yok oldu oradan. Nasıl bir kalp kırmak gibi. Kalbi nasıl kırıp bir yerinden getiremiyorsan orman da öyle. Yok ettiğin zaman bir daha geri gelmiyor yani. Kolayla gelmiyor. Kolayla yürümüyor yani hiçbir şey. Kimse doğamıza dokunmasın. Çünkü ağaç demek yaşam demek. Bu videomuz Kaz Dağları eteklerinde Edremit Körfezi'nde yer alan Florya Butik Otel sponsorluğunda sizlere ulaşıyor. Burası Kaz Dağları'nın Hanlar mevkii. Havran'a bağlı Havran Kalabalık Köyü hudutları içindeyiz. Ama ulaşım yeri Edremit'ten tabii Kalkım Yenice yolu üzeri burası. Edremit'ten çıkarsam 17. kilometre. 23 kilometre gittiğin zaman Kalkım'a ulaşıyorsun. 18. kilometrede bir otel var. Bir arkadaşların oteli var. Yani Kaz Dağları gerçekten bir başkadır Kaz Dağları. Efsanesi bile güzel. Mesela ne diyorlar? Sarıkız efsanesi deniyor. Aslında bence Sarıkız efsanesi yaşanmış bir olay. Çünkü yaşamayan bilmez. Ben o sıkıntıları onun kadar da değilse de ona benzer çok sıkıntılar yaşadım burada. Çok çıktım geceleri Yaradan'a yalvardım. Allah'ım bana akıl ver, Allah'ım bana sabır ver, Allah'ım bana güzel yol çiz diye ben çok yalvardım Yaradan'a. Ama hiçbir zaman boş değil. Her bastığımız toprağın sahibi var diyorum ben. Yani benim inancım bu. Sana gerçekten güzel düşünüyorsan, güzel çalışıyorsan Yaradan sana
şey bırakmıyor. Bazen çok seslenmişimdir. Dağlar seni delik delik dererim diye. Çiçekle konuşur musunuz? Ben çok konuşuyorum bunlarla. Hele bu sene bu kaçıncı renkleri değiştirir. Baksana ya, Yaradan'ın verdiği güzel renkler. Şuna bak mesela, üzerinde kaç tane renk var. Daha da kış girinceye kadar bunlar çok değişik renkler alır. En son yeşilden kırmızıya dönerken de yapraklarım döküm vakti gelir. Gül hatmiler, gül hatmilerin de bu tohumların öksürük kesici özelliği var. Şunları da, çiçekleri de Parkinson rahatsızlığına çok iyi geldiği söyleniyor ve herkes gelip koparıp gidiyor buralardan. Yok ya, renklere bakınca çok değişik renkler. Baksana rengin güzelliğine. Sevmede dur, konuşmada dur ortancayla. Tekrar hoş geldiniz. Fırın önünde yanmak da bir başka. Bugün kuzumuz var. Kuzu güveç diyoruz biz buna. Mesela sabah hazırladım bunu ve yavaş yavaş fırına vereceğim şimdi. Burada kuru fasulyem var. Bu akşamdan dinlenmiş. Şimdi yenisini koyacağım bir yandan ocağa.
Aha. Ocağa yenisini koyacağım şimdi. Kızlar Elif hamura geç istersen sen. Ben bırakayım. Büyük mavi bidonda şeyimiz, fasulyemiz. Oradan içinde de kova var, alabilirsiniz. Bu taraf bulaşık yerim. Mesela burası bulaşık bölümüm. Şu an küçük gelinim orada. Hamur çıkarmaya gelecek şimdi. Bu tarafta da 2 kişi çalışıyor. 2 kişi burada, 3 kişi mesela bölünüyoruz. Şimdi ben o tarafa hakimdim. Şimdi kızımı göndereceğim oraya. Yani 3-4 kişi oluyoruz biz burada. Benimle beraber 5 kişi çalışıyoruz. Dışarıda da 3 kişi var serviste. Bu tarafı salata, aygaz yerim, acil şeyler orada oluyor. Salatamız, şeyimiz orada yapıyoruz. Burası hamur yerimiz, fırınımız. Bu kuzineler ikisi de sürekli yanıyor. Gel bu tarafa şimdi. Bunlar da arkadaşlarım, işte çalışanlarımızdan. Geç Gül kardeş. Çay ocağım burada hazır. Burada da işte günlük şeylerimi, mesela yaptığım ürünleri burada pazarlıyorum. Bu tarafta. Şimdi kışın burası derli toplu. Şimdi yazın dağılıyoruz. Hep dışarıda olduğumuz için malzemeleri içeri atıp çıkıyoruz hemen. Yazın içeriler dağınık oluyor. Çünkü içeri giresimiz gelmiyor sıcaktan. Bu şöminem kışın sürekli yanıyor. Ve kapağını kapattıktan sonra gerçekten soba gibi ısı verdi dışarı. Orası Atatürk köşemiz. Elektrik sistemimizin bir şeyi. Bu tarafta zamana kadar dolmuş günlük defterlerim var. Günlük yazdırdığım defterler var. Resimler. Kendim işte aile, eşimin babası, kardeşi. Bunlar kendi ailem. Mesela Feridun Konak gelmişti. Onun resmi var. Bu da gene misafirlerin şeyi. Yani kendi belgelerim, işim belgesi. Şu resimde gene bir gazetecinin çektiği resim. Şu çok bence önemli. İlk yol kenarında işte böyle başladım ve o gün 20 günlük falandım ve o örtüyü yaptığım gün. 1 yıl yol kenarında günübirlik geldim gittim. Ve ilk oraya başladığım gün komşudan alıp çıkmıştım 1 lirayı, 1 TL'yi. Yol paramı evde aramadık, yer koymadım ama 1 TL'yi bulamadım. Hemen arkadaşıma indim mahallede komşuya. Dedim ki arkadaş ya dedim sabahların hayır olsun dedim. Benim dedim acil dedim 1 lira verebilir misiniz? 1 TL dedim. Tabii dedi. Ve aldım ve ayaklarım da zor yürüyorum. Böyle zor çıktım. Sepeti aldım elime. Piknik sepetini zor çıktım yola. Ve bu resimler eşim. Cennet mekanı olsun. 51 yıllık arkadaşım, yoldaşım. Ne çabuk da kabarmış bugün hamurlar. Bugün zenginiz. Güllü kardeş, hamurlar çabuk mayalandı.
Mesela bu hamuru bazlamam 300 gram yapıyor. Tarta artık elin bir ölçü oluyor. Sabah kalktığım zaman ilk işim kapılarımı açmak, dualarımı okuyup ya kapılarımı açmak. Ondan sonra çaydanlığımı koyarım ocağa. Mutfağa geçerim. Yemek konacaksa yemeğimi koyarım. Hamur yoğurulacaksa mesela bugün hamur kardım. 3 leğen hamur kardım bugün. Hem bazlama hamuru hem ısırganlı kekikli hamur. Hem normal hamur, ekmeklik hamur. Ondan sonra bugün kuzu güveç fırına vereceğim şimdi tepsiyi. Hazırladım oraya. Tekrar çayımı demle. Başıya çık. Reçel kaynatacağım bugün. Onu koydum ocağa. Yani günlük rutin her gün aynı şekilde. Saat 6'da ayaktayım. Ve bütün hamur işlerimi kendim yapıyorum. Ve kaç yıldır hiç dışarıdan daha böyle ekmek almadım. Ve ekmeklerim beğeniliyor ve bir taraftan da isteyene de satıyorum yani. Öyle bir şey ki hayat, mesela sırf buranın yemekle burayı yürütemezsin. Bir taraftan ekmek yapıp satacaksın. İşte reçel yapacaksın. İşte elinden gelen ne geliyorsa onları yapıp destek. Yoksa sırf yemekle dağ başında imkan yok yani. Sabah kalkarsın mesela, elektrik yok. Gidersin jeneratörü çalıştırırsın. Önce elektriğini halledersin. Çünkü burada elektrik yok. Ben 23 yıldır güneş paneli, rüzgar gülü, jeneratör ne diyorum? A, B, C şıkkı diyorum. Bana gülüyorlar. Çünkü başka türlü burada yaşam olmaz yani. İmkan yok. Elektriksiz zaten yaşam olmuyor. Her şey elektrik. Buradan da hem işimi yaparım, hem şu kapıdan her girip çıkana ayrı dua ederim. Bu bendeki bir elimden gelen bir şey değil. Hani bir kendini zorlamıyorsun. O içinden gelen bir duygu. Her girip çıkana kimine hoş geldiniz derim. Kimine çıkarken hadi yolunuz açık olsun derim. Ama kimsenin de haberi benden haberi olmaz. Yolunuz açık olsun derim. Allah'ım bunlara sağlık, sıhhat, huzur ver. İş rastlığı ver. Tekrar buralara gezmek nasip etsin derim. Bana da Yaradan'ım arkadan sağlık ver de çalışma gücü ver bana derim. Sağlığın yerinde oldu mu her şey oluyor, geçiyor. Ama sağlığın olmadı mı çalışamadığın sürece de hiçbir şey olmuyor. Kahvaltıya mutlaka bazlama olmazsa olmaz. Çünkü gelenlerim diyor ki, ana biz bazlama yemeye geldik. Alıştırdın bizi, devam et diyorlar. Böyle de bak şöyle ısırgan otlu bu şunlar. Isırgan otlu. Isırgan otlu ve kekikli. Bu öbürleri de sade ekmek. Artık olmuşlar, artık fırına al bizi diyorlar. Tam zamanı. Ekmeklerin. Hamuru bayağı. Yapacağım. Onun devamını yapacağım ben daha. Artık gelinim yapsın. Küçük gelin bu benim. Çünkü bunları devretmem lazım yani artık. Püf noktalarını öğreterekten.
Gözlemeyi de böyle hep kendimiz açıyoruz. Hazırda bir şey bulundurup da mesela hemen hazır vermiyoruz yani. Biraz bekletiyoruz insanları ama evet evlatlar, yapması bizden, yemesi sizden, şifası Allah'tan. Eline sağlık. Hepinize şifa olsun. Afiyet olsun. Hoş geldin canım ya. Hoş bulduk. Nasılsın? Canım benim. Kokusu tatlı. Kokumu bile istedim. Özledim. Çok özledim canım. Çok. İyi ki varsın. İyi ki sen de varsın. Canım benim. Bazen arkadaşlıkla böyle işte. Bir ömür. Bir ömür. Vallahi bitmez, tükenmez. 13 yaşında falandık değil mi? Daha küçüktük belki. Belki Hemen daha hemen küçük. oyunlar. Hemen hemen o yaşta. Hemen hemen öyle. O gün bugün görmesek de birlikteyiz. Duymasak da gönüllerdeyiz. Ruhen zaten kendi birbirimiz olmasak da konuşuyoruz. Kendi kendimiz yanımızdaymış Tabii, gibi tabii. konuşuyoruz. mesela. Aynen öyle oluyor. Ben öyleyim. Ben de öyleyim. Canım. Kaz Dağları eteklerinde yeşilin ve mavinin kucaklaştığı bir huzur noktası hayal edin. Bol oksijenli havasıyla sizi yenileyen eşsiz bir doğa. Her ayrıntı sade şıklıkla tasarlandı. Temiz, ferah ve doğayla uyumlu. Burada şık ve ferah odalarda doğanın tam kalbinde uyanırsınız. Güne yöresel ve taptaze lezzetlerle dolu enerjik bir kahvaltıyla başlarsınız. Günün stresini Edremit Körfezi manzaralı sonsuzluk havuzunda veya rahatlatıcı jacuzzi'de bırakın. Üstelik bu rüya gibi tatil için Deniz Sarı YouTube kanalı izleyicilerine özel %10 indirimi fırsatını kaçırmayın. Hayalinizdeki tatil Florya Butik Otel'de sizi bekliyor. Videomuzun açıklama kısmında Florya Butik Otel'e ait iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz. Gülsüm ana yaş 53, kimlik 54 yazılı, doğum tarihleri arasında. Çocukluğu 6 kardeş ve kalabalık bir ailede geçen. 74'te evlenen ve 2 çocuk annesi. Yapım çok sert göründüğü halde öyle derler her zaman ama içi yumuşacık, içi merhamet dolu bir insan. Ve çıktım 2000 krizden de eşim iflas etti. Zeytincilik yapıyordum. Ve bu işe çıkmamın sebebi sağlığım oldu. 1 yıl yatakta yattım ve düştün mü kimseler kalmıyor yanında. Hele bir de sağlığını da kaybettiysen o zaman hiç kimse kalmıyor. Çünkü insanlara işine yaramıyorsun. Yani koşturamıyorsun. Gel Gülsüm gelin, gel Gülsüm kızım. Böyle işe yaramaz olunca kimse kalmıyor yani. Ve 1 sene yatakta yattım ve hep düşündüm. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Yatak mıknatıs gibi çekiyor bu. Doktora gidecek paramız yok. Allah 1000 kere razı olsun. Bir köyümüzün ebe hemşiresi. Doktorlarla arama girdi. Numunelik ilaçlarla, geri gelmiş ilaçlarla beni sürekli o tedavi etti.
Ve kendime gelince, ayağımın üstüne basmaya dönünce ben dedim ne yapabilirim? Hep bunu düşündüm. Ne yapabilirim? Çünkü dizler tutmuyor. Bir kadın olarak bir tarlada, bahçede çalışacak gücü bulamadım kendimde. Yani önce kendini koruyacaksın yani kadın olarak. Dedim ki bir sepet hazırlasam elime. Çıksam yol kenarına, insanlara yol kenarında piknikçisine falan bir şeyler satamam mı acaba? Kafaya koydum bu fikri ben. Ama eşime döndüm. Eşime dedim ki ben dedim böyle düşünüyorum dedim. Ben dedim çıkıp yol kenarında bir şeyler satmak istiyorum. Oo, sana ne derler dedi. Sana ne derler yol kenarında? Dedim yanlışım olmadı mı? Hiçbir şeyden korkmam ben dedim. Ben yanlıştan korkarım dedim. Ve sepeti hazırladım. Çıkacağım. Yol param yok. Yol parayı komşumdan sabah erken yol. Sepet hazırladım çıkacağım ama 1 TL ya 1 TL nedir ya 24 yıl oldu. 1 TL yok. O zaman 50 kuruşa gelip gidiyordum. Şimdi 50 liraya gelip gidiyorsun mesela köyden. Komşuya indim dedim ki ya, sabahlar hayırlı olsun dedim. Arkadaş dedim beni böyle hemen hiç şey yapmadı. Hemen 1 TL'yi verdi bana ve çıktım yola. Geldim şurada aşağıda piknik alanı var. Mayıs ayıydı. Daha hava soğuk, serin. Dumanı tütüyor bekçi evinin. Vardım penceresinden hayırlı işler dedim. Ben dedim bir masa kiralayabilir miyim dedim. Cesarete bak. İçeriden bana bir bağırdı çağırdı ama hiç daha o şeyler hiç unutamadığım anlar bunlar. Ben karşısına durdum. Asker gibi tekmil verdim. Ben Çamlıköylüyüm. Ben filancanın kızıyım, filancanın geliniyim, filancanın eşiyim. Benim kardeşlerim filanca diye. Ama dik durdum yani. Asker gibi tekmil verdim. Resmen tekmil verdim yani. Ve o zaman dedi ki ormanın şeyini alamam ama dedi. Hadi sana dışarı dedi bir masa sürükleyelim dedi. Dışarı çıkardık masayı sürükledik. Böyle kapının yanı başına. Akşama kadar gelen çıkan var. Buyurun ekmeğim var, buyurun yaprak dolmam var, zeytinim var. Ben dil döküyorum insanlara ama kimse beni kâle almadı. Hiç satış yapmadım. Ve şu eşarbımı eğdim gözümün önüne, gözüm yaşını tutamıyorum artık. Çünkü eşime derim ki yani çıktım başaramadım. Ama arkadaşım 1 TL'sini nereden bulup vereceğim? Onun kaygısı var bende. Başka hiçbir şey kaygı yok. Ve saat 5, akşam saat 5. Artık sepeti toparladım, otobüs bekliyorum. Yenicebedirler'de gideceğim çünkü. O an hızlı şekilde bir araba, kimseler yok bir araba girdi içeri, piknikçi girdi. Böyle yakında böyle bir yere durdular. Kimi mangal yaktı, kimi masa hazırladı. Allah'ım bir kargaşa koptu, ekmek unutmuşlar. Ben düşündüm, kendime bir cesaret geldi. Uzaktan bağırdım, bakar mısınız dedim. Baktılar. Beğenirseniz dedim, bende ekmek var dedim. Hemen koşarak geldiler. Ben hemen sepeti açtım, bohçayı açtım. Bazlamalarımız tabii bizim şey. Onların o mutluluğu gözümün önünden hiç gitmiyor ve 24 sene oldu. O gün onlar hemen getirdim dedi. İyi ki dediler, unutmuşuz ekmek, bizi bugün bu ekmek çekmiş bu vakit falan diye böyle söylendiler ve 4 TL'lik ekmek hazırladı. 4 TL nedir ki oğlum? O 4 TL beni bu 24 yılımı da ondan geldim yani. Ama hiç geri çöküş yapmadım. Ertesi gün 6 liralık, 10 liralık, 20 liralık böyle ve 23 yıldır da sonra 1 yıla yakın oradaydım ben. Bir gün bekçi geldi, dedi ya dedi ana dedi sana dedi orman müdürlerinin selamı var. Şu bayan çok güzel bir turizm öncesi, hitabı çok güzel. Olduğu yere bu kulübe yaptım diye haber geldi. Dünyalar benim oldu ama tahta yok, para yok, pul yok. Neyle kulübe yapacaksın? Ve akşam eşime dedim böyle haber geldi dedim. Böyle. Bir hafta öyle geldim gittim. Eşim hurdacılardan bir çıkma çay ocağı bulmuş. Küflü müflü. Bir traktöre atmış bir akşamüstü getirdi oraya yolun kenarına. Ben sevindim. Aslında camı yok, şeyi yok aslında değil mi? Niye güveniyor? Ben ona çok sevindim. Dedim ki tamam dedim. Tanıdık camcımız var, akraba, şuyumuz var. Telefon ettik onlara. Hemen camını getirdik. Bir kutu boyadık. Küfünü müfünü yatıştırdık. Hemen bir evden bir masam vardı. Onu getirdim. Kuzinemi getirdim. Koydum üstüne. Sacı kapattım.
o kadar işim iyi oldu ki yani bekçi her zaman şunu diyordu bana. Ya ana diyordu, sende ne var diyordu. Sen buraya geleli diyordu, bereket bereket yağdı buraya diyordu. Ama evden çıkarken Yaradan'a yalvarıyordum. Yani çıkıyorum evden, Allah'ım beni utandırma. Yani yanlışım yok çünkü çalışmak hiçbir zaman ayıp değildir. Yeter ki emeğinle çalış yani. Ama çok geçmedi, bekçi yine geldi. Dedi ki ya ana dedi, güzel haberi vermek çok güzel dedi. Bazen dedi sıkıcı haberi vermek zor dedi. Seni dedi burayı terk etsin diyorlar dedi. Bura dedi satılmış dedi. Özelleşmiş, satılmış. Seni burayı terk et diyorlar. Bir kaynar gazan geçti kafama. Akşam eşime dön geri diyor eşim. Dişin ne senin oralarda diyor, dön diyor. Ben de eve bir dilim ekmek parası gidiyor ya. Çünkü ağaçlara bakıyorsun, karşıya bakıyorsun. O zaman bir ağaç resmi falan çizmişim mesela. Bekçi evini çizmişim. Düşündüm bir hafta hiç uyku uyumadım. Ve düşündüm bu yol kenarında çocukluğumuzdan bu yolu iyi biliriz Hanlara kadar. Çünkü çocukluğumuz bizim Hanlar'da geçmiştir ileride. Döndüm bu çeşmenin başına konuyor. Niye konuyor? Her tarafı açık. Yani ben tenha yeri sevmem hayatta. Ben meydanda olmam lazım. Tenhada olmamam lazım. Evler var dedim. Evlerde ben insan var zannediyordum. Hiç insan yokmuş orada. Olsun. O evler bana kimse olmadığı halde arkadaş oldu. Ben onları hep dolu gösterdim gelene gidene. Yalnızsın burada diyorlardı. Yok diyordum. Şimdi gitti komşu diyordum. Şimdi komşu gelecek eve kadar gitti geldi diyordum. Mesela Allah bin kere razı olsun buraya çıkınca da jandarma dedi kendine bir telefon aldır dediler. Biz seni dediler bir senedir tanıdık dediler. Geldiler bir gün devreye gezerken telefonumu aldılar. Telefon numaralarını yazdılar. Kimseyle muhatap olma dediler. Allah bin kere razı olsun. Onlar yokken bile o zaman baktım gördüm uygunsuz kişi böyle çapından biliyorsun mesela. Diyordum ki şimdi jandarma gitti Handaraga'dan şimdi gelecek dönecek diyordum. Komşular şimdi gitti gelecek. Ve hiç insan olmayan evler bana arkadaş oldu biliyor musun? Bazı şeyleri kendin yaratman gerekiyor. Yani kendini korumak için yani bazı şeylere öyle çok geçmedi. Gene jandarma geldi. Şikayet var efendim. Burayı terk et. Yolun kenarı neymiş? Dedim ki trafik dedim yani viraj değil. Yol kenarını kapatmıyor. Bir hafta içinde terk et dediler. Ben o zaman eşimi gönderdim şeye. Dedim araştır bakalım dedim. Neyin nesi bu dedim. Yol boyu satılıkçı dolu. Benden ne istiyor bu insanlar? Ve 30 metre içeri çektim. Çamın dibine çektim. O büyük çamın dibine çektim. Büfemi. Bir sefer bir hafta mıydım, 2 hafta mıydım? Tekrar gene geldiler. Bir sefer restoran yaptı diye şikayet etmişler. 8 tane dedi şikayetçi var dedi. Biz dediler emir buluyoruz. O zaman ben bağırdım komutanım. Komutanım affedersin dedim. Benim suçum ne dedim. Ben burayı terk ettiğim an suç kabul edeceğim. Benim suçumu söylen dedim. Ben o zaman burayı terk edeyim dedim. Kusura bakma affedersin komutanım dedim. Bir dedim fuhuşa mı sebep verdim dedim. Uyuşturucuya mı sebep verdim. Bir sebebi olmalı. Benim buradan bir kadın olarak buradan gitmem bir sebep olmalı dedim. Gözleri doldu ve işte emir kulu olmanın dedi bir şey dedi. Biz dedi yani emir kuluyuz geldik görevimizi yapıyoruz dediler. Ve büfemi yıktılar gittiler. Yatırdım. Yatıp büfeyi oturdum bir taşın üstüne ağıtlar yakıyorum. Hayatıma, kaderime, ağıtlar yakarken bir araba geldi. Çay var mı dediler. Hemen gözüm yaşını sildim, işlerimi toparladım. Var dedim. Hemen onunla gelince kadar maşıngayı hemen koydum bak o yatan büfenin şeyine. Hemen kozalaklara tutuşturdum. Dedim ki gözlemem de var dedim. O gün akşama kadar yaradan beni ağlatmadı biliyor musun oğlum? Kimseler yokken, seni kimseler tanımıyorken o gün hiç boş kalmadı. Biri gitti, biri geldi. Biri gitti, biri geldi. Ve o gün beni yaradan ağlatmadı. Akşam eşim geldi. Tabii eşim sarhoş geliyor. Dün o ifsattan sonra kendini verdi. Telefon ediyor şimdi oğlana, Altınoğlan'a.
Diyor ki oğlum işte Çamcı'ya gel, filanca dayının traktörünü al gel, biz dönelim. Sakın öyle bir yanlış yapma. Ben burayı terk ettiğim an bir suç kabul ederim. Sakın öyle bir yanlış yapma diye. Akşam geç vakit komşular çağırdık. Büfeyi kaldırdık gene. Ben tekrar gene devam. İşime devam. Çok geçmedi, hemen vergiye tabi olduk. Götürü vergi, yani iş yapıyorum ya, dağın başında da olsa bir şeyler satıyorum ya. Sadece gözleme satıyorum. Başka hiçbir şey yok. Bir gün bir abinin biri geldi. Dedi ya dedi, ana dedi, bana ana ismini de bu arada yoldan geçenler koydu. Ana bu yol nereye gider? Ana işte yan var mı? Ana duzun var mı böyle? Ana ismini bana yoldan geçenler koydu. Dedi bu lefa ne dedi? Ana dedi. Dedim çalışıyoruz ya dedim. Kanunsuz bir iş yapmayalım dedim. Bir kahkaha attı. Dedik ki benim dedi işte falan yerde kaç masam var. Ben de gözleme işi yapayım. Kaç tane çalışanım var ama benim vergi lefam yok dedi. Kimse de bana vergi sormuyor dedi. Demek ki hep garibanın üstünde dönülüyor bazı şeyler. Daha başında geldi. Bütün denetimciler şeyler, maliyeciler şeyler benim bu. Ama Allah bir kere razı olsun hepsinden. Beni daha ileriye sürüklemiş oldular. Mesela vergimi çarptım. Sonra ruhsat dediler, ruhsatımızı aldım. İşletme ruhsatı aldım. Hayat devam. Eşim sabah erken çıkıyordu, akşam geç geliyordu. Ama 11 yıl bu arada ben sırf bu elimin bilenden 11 yıl iflas borcu ödedim. O arada bir abi geldi bir gün, gözleme yapıp giderken düşüyordum, dizlerim boşalma yapıyordu, bir gün düştüm. Toparladım. Dedi hayrola bacı dedi, başın zorlu dedi, 2 kişi oturuyor. Yok mu dedi, bir de doktora falan gitsene dedi. Neyle gideceksin doktora dedim. Ne sağlık güvencem var, ne param var, ne işte dedim. Bugün size ne yaptıysam bundan hayat devam dedi. Gel bakalım dedi. Servisini yap gel otur şuraya yanımıza dedi. Allah bin kere razı olsun. Allah onlar iştahda ve zor dokumasın. Bağkur müdürüymüş. Balıkesir İl Bağkur müdürüymüş. Hocam dedi. Hemen dedi yok mu 3-5 ağaç zeytin ağacınız dedi. Hemen dedi git müracaat et dedi. Ödemeye başla dedi. 6 ay içinde dedi sağlığına da bakar dedi. Ben bu arada dedim. Ben dedim eşim iflas etmeden önce dedim tarih ortağıydım da dedim. Tamam o zaman dedi. Hemen bizi mahkemeye verirsiniz dedi. Hiçbir zaman dedi biz kazanmadık. Meklik kazandık dedi. Allah dedi. Sonra dedi sen iyi hazırlan dedi. Ödemelerin gelir dedi. Onları iyi hazırlan dedi. Çok geçmez dedi. Kaç yıl geriye 15 yıl mı? 20 yıl geri çekti. Çok geçmedi. Yaşım müsait olunca, yaş 60 olunca 61'de emekli oldum. Çiftçi Bağkur'u. Eşimi esnaf Bağkur'u ödedik. Esnaf Bağkur'u önceden girişi vardı onun. Onu ödedik. Onu öyle emekli ettik. Eşim bu arada 35 yıldır teşhis konalı 35 yıl oldu. Alerjik astım puaydı. Ama ben kimseye eşim rahatsız demedim. Hep eşimi güçlü gösterdim. Dışarı karşı bütün mücadeleyi, ailemin sıkıntısını üzerime aldım. Hep çok dayanırım zannettim. Ama maalesef işte demek ki hayat bir yere kadarmış. Nur içinde yatsın, cennet mekanı olsun, bütün emeklerim helal olsun bana. Hayat devam. Bu işte en güzel şeyi kapıdan girenlerde buldum mutluluğu. Çünkü Yaradan bana hep güzel insanları gönderdi. Negatiflerle karşılaşsaydım o sanabilirdim, geri dönebilirdim, yani yılabilirdim. Ama güzel insanlar bana cesaret oldu. 2005, 3 Ocak. Rahmetli Tayfun Taliboğlu. Arabasını da okudum ismini. Tanımam. Pek televizyona bile bakma şansım yoktu ki benim. Arabasını da okudum ismini. Gür sesiyle olduğun gibi kal dedi bana. Ben dedim ki dağınığım biraz. Dedi hiç dedi değiştirme olduğun gibi kal dedi. Gelin dedim ki turşuları açmıştım dedi. Tamam o zaman onları toplayabilirsin dedi.
Ve onunla söyleşi yaptı. Tabii 3 Ocak 16 Şubat'ta program yaptı ve programdan sonra hayatıma en güzel değinen insan, nur içinde yattı. Işıklar içinde uyusun. Yani analım yani. Çünkü güzel insanlar da yaşamalı olur. Yani benim hayatımda hiç çıkmayan insan rahmetli Tayfun Taliboğlu. O videomu arıyorum bulamıyorum. O videoyu bulsam onu daha çok yaşatmayı düşünüyorum burada. Hayat devam. Ondan sonra çok gelen giden oldu. Allah bin kere razı olsun. Hep tanıtımcılarımızdan, sizden. Yani Allah bin kere razı olsun herkesten. Çünkü bana ilk gelenlerim ne dedi biliyor musun? Ya ana dediler. Sen dediler çünkü bir gün oğlumu aradım ben. Oğlum dedim. Şu dedim radyolara falan dedim. Reklam falan verilirmiş dedim. Sor bakalım dedim. Araştırdık kaç para dedim. Tabii o zamanlar tabii 23 yıl öncesi 400 TL anne dedi, telefon etti. O anda senin gibi 2 tane genç oturuyordu. Hayrola ana dediler. Gene moralim bozuldu dediler. Dedim ki böyle böyle. Sakın dediler senin o gücün de yok. Biz olacağız senin reklamcın dediler. Gerçekten de sizler oldunuz benim reklamcım. Bana selam verenler oldu reklamcım. Allah bin kere razı olsun sizlerden. Hayat devam. Yaş 72 olmuş. Ama diyor bana geri çekil artık, çalışma artık. Ama kendimi dinlersem çökerim. Ben doğayı seviyorum. Bana öyle diyorum. Sorsanız niye aşıksın diye. Ben doğaya aşığım. Toprağa aşığım. Doğayı çok seviyorum. Toprakla uğraşmayı çok seviyorum. Bir şeyler yaratmayı seviyorum. Mutfağı seviyorum. Yani bir insana güzel bir şeyleri sunmayı seviyorum. Tamam, Müslümanların tek suçu, tek şeyi gösterişi yok. Çünkü kendimi kollayamıyorum. Sabah kalkayım bir giriyorum mutfağa. Oradan çıkıyorum, bahçeye giriyorum. Yani kendimi böyle şey yapamıyorum. Ama diyorlar ki Müslüman zannediyor ki Müslüman üstü püstü olsun. Müslüman otursun köşede. Hayat öyle değil. Eğer oturursan köşede hiçbir şeyi başaramazsın. Kitap okumayı çok seviyorum. Pek televizyon şeyim yok. Bu zamana kadar olmadı. O şansım olmadı. Ama kitabı buldun mu? Kitapla o dünyaya da verirsen işte o zaman her şeyi beyninden atabiliyorsun. Evet, vakitlerin hayırlı olsun. Ulu ağaç. Seni yaradan nasıl yarattıysa, nasıl güçlü kıldıysa bu iklimlere inşallah herkesi de öyle kılar. Derttaşım benim. En bunalırdığım zaman hep bu ağacın dibinde buldum kendimi. İlk yıllar çok bunalım geçirdim. Ama hep bu ağacın dibinde kendime geldim ve kendimi buldum. İyi ki var bu ağaçlar. İyi ki yaradan korumuş bunları. Poyraz eserse dodosuna dur, rüzgar görmezsin. Lodos eserse Poyraz'ına dur, gene rüzgar görmezsin. İnsana rahatlık veriyor, güç veriyor. Mesela bizim atalarımızı mesela buraya tahtacı olarak gelmişiz biz. Fatih Sultan Mehmet gemi inşa kerestelerini İstanbul'un fethi için kesmek için atalarımızı Toroslardan Adana üzerinden bu Kaz Dağları'na gelmişiz. Ve tahtacı, keresteci olarak biz tahtacı ismini oradan almışız. İşte tahtacı Türkmeni derler hatta. Gerçekten de dağlar hayat veriyor insana. Ama şimdi kıymetini bilmiyoruz. Kesip biçmek kolay. Aha şu karşımız kesildi, biçildi. Bana diyorlar ki her gelenin mesela burada. Ana niye kestirdiniz? Ben kestirmedim. Oraya maden açılmış. Ama yetişmiyor. O kadar yemyeşil orman mesela kesildi, yok oldu oradan. O maden açıldıktan sonra diyorlar ki ben 23 yıldır hiç aşağı inmedim. Ama ne diyorlar? Üzüm oluyor, ne incir oluyor, ne armut oluyor. Daha önce diyorlar biz armut satardık yol kenarında. Hele hele armutlar kuruyor şimdi diyorlar. İncirler de eskisi gibi güzel olmuyormuş. Yani yok etmek o kadar basit ki. Aslında var edelim, dikelim.
baştan yok etmeyelim yani. Ormanlarımızı yok etmeyelim. Korumaya çalışalım hepimiz. Bir kişinin değil yani, bu dağlar bir kişiye ait değil. Bu sahilde bakın, Körfez'e bakın. Eğer bu dağlar olmasa bu sahilde yaşam zaten olmaz. Bu dağların havası yaşatıyor aşağıda insanları. Düşünün, Çorak bu dağlar olmasa sıcak hava eser buradan. Şimdi serin hava. Dağların köknarı, kayının, çamı, meşesinin havası gidiyor aşağılara. Yani buna erilir mi? Ama maalesef hızı yok etmekte çok hızlı gidiyoruz. Ama ben kendimden rahatım ki hiçbir ağaç yıkmadım. Hiçbir ağaç dalı incitmedim. Şükür bugünümüze. Herkes de görevini yapsa gerçi bu dağlar daha yeşil olur, daha güzel olur, daha korunur. Yine söylüyorum, yok etmek çok basit. Aniden yok edebilirsin. Her şey öyle. Nasıl bir kalp kırmak gibi. Kalbi nasıl kırıp bir yerinden getiremiyorsan, orman da öyle. Yok ettiğin zaman bir daha geri gelmiyor yani. Kolayla gelmiyor, kolayla yürümüyor yani hiçbir şey. Onun için bu ağaçlara nice yaslanmak nasip etsin. Her gelen, bir ben değil. Buralarda yemek bahane ama oksijen almak şahane. Buranın oksijenin almasına vallahi herkesi beklerim. Şu an bak sahil yanıyor. O kadar nem var ama bura püfür püfür esiyor. Beklerim, herkesi beklerim ben buraya. Ben çocukluğumda babaannem ne derdi biliyor musunuz? Kızım derdi, alçakta ol, yüksekte ol derdi. Ulu ağaç gördün mü? Ulu ağaçtan dibinde doğanı iyi et kızım derdi. Onların şahitliği bir başka olur derdi. Yaradan derdi, o ağaçların şahitliğinde dualarını çabuk kabul eder derdi. Ve ben de bu çam ağaçlarına korunduğunu istiyorum. Yaradan'ım hiç zeval vermesin bu ormanlarımıza. Mesela çok bunaldığım zamanlar oldu. Şu öndeki ağaçları protokol yaptım. Arkayı seyirci yaptım. Değerli büyüklerim dedim. Değerli seyircilerim dedim. Bütün derdimi onlara döktüm. Dökebildiğince döktüm. Yeri geldi dağlar diye seslendim. Başı dumanlı dağlar dedim. Mor sümbüllü dağlar dedim. Ama şu da var ya, eğer bu Kaz Dağları olmasa, bu dağlar olmasa bu Körfez'de yaşam olmaz. Onun için bir insan her yıl mutlaka bir ağaç dikelim. Kesmeyelim, yetiştirelim. Çok dediler, bu dağlara bir rüzgar tribünü olacakmış dediler. İlk önce ben karşı gelirim dedim. Dokunmayın dağlarımıza diyorum ben. Gerçekten kimse doğamıza dokunmasın. Çünkü ağaç demek yaşam demek. Ağaç demek oksijen demek. Yani şu güzelliğe bakın ya. Bu güzellik yapabilir misiniz? Yerine getirebilir misiniz bu güzelliği? Her ağaca sarıl, o ağaç sana bir enerji verir. Yok etmek basit. Bana diyorlar ki, o ana diyorlar, dağ başındasın diyorlar, odun bedava. Bu bedava değil hiçbir zaman. Çünkü ben çevreciyim, ben bir ağaç dalı incitmedim. Kozalak da toplasam ona gidiyorum, izin alıp mesela toplattırıyorum. Yeter ki kimse incitmesin yani. İzinsiz kimse ellemesin. Bütün mesela en çok oduna veriyorum parayı. Ne yapıyorum? Tüccarlardan, ormandan, ihaleyle alanlardan ben de paramla alıyorum. Gücüm yettiğince odun ihtiyacımı öyle gideriyorum. Çünkü her sene kes bir ağaç. Yerine büyütebilir misin? Büyütemezsin. Onun için ağaç dikelim ama kesmeyelim. Bak selviler diktim. Bu cevizler 2'şer daldı. Bu mülk sahibinin bunlar. Onları büyüttüm. Çobanlar kızıyordu bana. Niye keçileri kovalıyorum, niye inekleri kovalıyorum? Diyorum ki ağaçtır, büyüsün. Mesela benim benden öbür tarafa bir tane ağaç yoktu. Ama şimdi orman oldu orası. Çekirdekten elma yetiştirdim, çekirdekten ayva. Yani çekirdekten erik. Vallahi ağaç yetiştirmek kadar hepsinden şimdi meyve alıyorum. Bir ben değil,
Meyve olduğu zaman herkes o meyveleri yiyebiliyor. Bütün herkes çevreci olsun. Çevremizi kirletmeyelim. Mesela çöpümüze dikkat edelim. Yani çöp çok önemlidir. Yani imha olmuyor. Ben daha çapayı vurduğum yerlerden çöp çıkıyor buralardan. Nasıl pikniğe giderken götürüyorsak tekrar dönüşte toplan götürün. Her gittiğin yer bir yerleşim yeri. Çöp bidonlarına koy çöpünü. Çünkü geleceği düşünmek lazım. Çocukları, torunları düşünmek lazım. İşte toprak, Aşık Veysel demesi benim sadık yarım kara toprak. İşte toprak veriyor her şeyi. Mesela suya bu sene kar olmadığından, kar çok yağmadı dedim, sular çabuk kesilir. Mesela sürdürdüm, emek verdim ama ekmedim ki idare olalım diye. Sadece ihtiyacım kadar hemen azıcık bir şey ekebildim. Bak bunlar bilen kozalak vermiyor. Bak büyüyorlar işte. Diktin mi büyüyor mutlaka. Bir gün gelin size de böylece haşlayayım. Gelin misafirim olun benim. Dalından koparıp haşlayıp yedireyim size de. Gülsüm Ana'ya avutan ağaç, Gülsüm Ana'ya güç veren ağaç. Nice Gülsüm Analar geçsin dibinden senin.